Evet, eksiğiyle fazlasıyla bir sezonumuz daha bitmiş bulunmakta. Dalan ben listeme bakıyorum da bu sezon neredeyse hiçbir şey dikkatimi çekmemiş lan benim. Yaz sezonundaki o salı günleri hariç olan anime bolluğundan sonra bu sezon harbi göte geldiğimi hissettim açıkçası. Evet, ReZero, Blue Lock ve Bleach gibi seriler her ne kadar geri dönse de sorun şu: ben bunların hiçbirinin daha ilk sezonunu izlemedim. İşte bu devam serilerinin arasında kaybolmuş gitmişken bu sezon Dandadan veyahut Blue Box gibi seriler beni animesiz bırakmadı çok şükür. İşte bugünkü videomuzda bu tam benlik diyebildiğim o serileri ele alacağım. Bunların çoğu herkesin bildiği seriler. Ancak bunların arasından en azından bir tanesinden çoğu kişinin haberi bile olmadığından eminim. O zaman tatavayı keselim de videonun sonuna kadar bakalım bu sezon ben ne izlemiş. Önce intro gelsin, ardından şu sonbahar 2024 sezonunu güzelinden bir değerlendirelim. Numara 1. Dandadan. Klanka klan muhabbetleri bir yana dursun şöyle. Bu sezon Dandadan normal bir aksiyon serisinden beklenmedik hareketler göstererek normal bir aksiyon serisi olmadığını kanıtladı. Hızlı aksiyonu olsun, aksiyonun yanı sıra belli bir romantizm kurgusuna sahip olması olsun, bu tarz serilerde fazla görülmemiş mizahı olsun, kendisini her perşembe izletmeyi başardı. Şöyle söyleyeyim, belli bir noktada diğer serilerde güncel olmazken Dandadan'da her perşembe günceldim yani. Özellikle şöyle bir bakınca romantizm dışı pek bir şey izlememiş ve aksiyon serileri de izlemek isteyen biri olarak bu anime bana cidden ilaç gibi. Tek sorunum ama animasyondaki bazı sıkıntılar. Mesela dillere düşmüş olan şu osuruk ve sidik filtre. Aksiyon sahneleri her ne kadar akıcı, sinematografi açısından da her ne kadar güzel olsa da kompozit ve bazı karakter tasarımları gözüme batmadı değil. Animasyon konusundaki bu şikayetlerimden ötürü bu animeye bir 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Numara 2. You Are My Servant. Açıkçası bu seriye sezon başlamadan önce girişmeyi düşünmüyordum. Hatta hakkında fragman bile görmemiştim. Ancak Reina Ueda'nın performansını duyunca izlemeden geçmek olmazdı. Ki giriştiğimde gördüm ki içeride Reina Ueda'nın seslendirme performansı dışında oho neler varmış neler. Eski bir suikastçının normal bir hayata alışmaya çalışmasının komedisi, bazı aksiyon dolu dakikalar ve en önemlisi o suikastçı kızın bir aile bulması. Her sezon illa bir kamyon komedi serisi çıkıyor. Ama bu sezon bana kalırsa beni en çok güldürebilen seri bu oldu. Ve ayrıca bazı duygusal anlar da barındırıyordu içerisinde. Şöyle güldürecek bir şeylerden bu sezon beni mahrum bırakmadığından bu animeye bir 10 üzerinden 8 yakışır. Numara 3. 2.5 Dimensional Seduction. Yaz sezonunda başlayıp beni senenin sonuna kadar yalnız bırakmayan bu animenin son 11 bölümünde esas olay koptu işte. Başlarda çoğunlukla fan servis kurgusuyla değirmenin suyunu döndürebilen bu anime şu son 11 bölümdeki komik arkıyla hafif de olsa romantik ve duygusal anlar sunmayı başarabildi. Üstüne üstlük esas oğlanımız Masamune Okumura da o artık 3 boyutlu kızları sikeyim falan filan ayağından çıkıp belli bir gelişim göstermeyi başardı. Karakter gelişimi buradan itibaren başladığından açıkçası duyurulmuş olan ikinci sezondan umutlu. Ama umutlu olmadığım tek bir konu varsa o da JC Staff'taki sikik heriflerin yapacağı uyarlama. Birader, konusu cosplay olan bir seride erotik olan sahneleri sansürlemek nedir amına koyayım? Amına koyayım, Toradora'ya bok gibi final verdirdiniz. Psyche K'nin kronolojiyi sikip attınız. Zanmachi da Aizen karakterin içinden geçtiniz. Lan bari bunu rahat bırakın be. Neyse, puanlamayı yolla bakayım. JC Staff maalesef anime uyarlamasının içinden geçtiği için bu animeye 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Ve JC Staff'a da gökten giriyorum. Numara 5. Tie the knot with an Amagami sister. Bu sezon izlemeyi planlamayıp da ilk hafta salı günü hiçbir şey yokken sıkılmayayım diye izlediğim bu anime, yani en azından salı günleri insanı eylemeyi başarıyor. Orijinal eseri Eşsiz Beşizler yazarı Negi Haruba'nın eski asistanı tarafından yazılan bu animeyi açıklamam gerekirse, yani Eşsiz Beşizlerin bir Shinto türbesinde geçen hali diyebilirim. Enerjik küçük kız, tsundere ortanca kız, ateşli ama biraz salak büyük kız, onlarla bir şekilde aynı yere düşen zeki ve ders çalışmak isteyen esas oğlan ve kızlarla oğlan arasında gelişen bir bağ. Eşsiz Beşizleri seven arkadaşlar buna da bir göz atabilir yani. 24 bölümlük bir seri olduğundan ilerleyen bölümlerde daha çok romantik anlar görme ihtimalimiz de var. Öyle ağam bir şey değil ama sarıyor ya. Bir 10 üzerinden 7.5 akar buna da. Sonbahar 2024 sezonu hakkındaki nihai değerlendirmelerime gelecek olursak açıkçası bence o kadar da sağlam bir sezon değildi. Hatta bana kalırsa bu sene en sıkıcı geçen sezondu diyebilirim. Kış sezonundaki Solo Leveling ve Chain Soldier gibi nefes kesen aksiyon serileri yahut bahar sezonunda Demon Slayer, Hashira Training Arc ve Windbreaker gibi
gibi aksiyonun farklı tonları, yaz sezonundaki McCain, VTuber Legend, Mayonaka Punch ve Pseudo Harem gibi komedi ve romantizm bombasının ardından bu sezon tabiri caizse sinek avlayarak geçti. Ulan mesela geçen sezon salı dışında her gün yeni çıkacak bölümleri heyecanla beklerdim. Roşlere'nin yeni bölümü biraz video için bekledik gerçi. Onu da şurada bir yerden kartlardan izleyebilirsiniz. Bu sezon perşembe ve cuma dışında dolu dolu geçen bir günüm olmadı diyebilirim. Çünkü doğru dürüst heyecanlandıran anime yoktu ki. Heyecanlandıran animelerde de bir bokluklar çıkıyor. O ayrı. JC Staff'ın buradan götünü sikiyor. En azından Rilisa'nın sonlara doğru olan duygusal anlarını kesmek gibi bir piçlik yapmamışlar da. Bari sansür atmasaydınız be oğlum. Ay serinin olayı o yani. Neyse ikinci sezonda çözerler inşallah. Yoksa ben bunların 7 sülalesine Tüm animelere verdiğim puanların ortalamasını da alınca bu sezona verdiğim puan 10 üzerinden 7. Dilerim öbür sezon beni bu kadar hayal kırıklığına uğratmaz. Ki Solo Leveling ve 100 Girlfriends'in yeni sezonu olsun, gelecek bazı yeni animeler olsun, kış 2025 sezonu baya sağlam geçecek gibi. Fato Touch Grass kanalındaydınız. Daha nice sezon değerlendirmeleri için takipte kalın. Şimdilik ben kaçar.